Yıldızlar ölmüş çoktan, ışıklar gelir yoktan. Uğuldardı dev makina. Hem yorgunsun hem olgun. Aşklar bizi terk etti, herkes bize imrendi. Rodos varmış İstanbul'da, Kadıköy'de, Allah Allah. Ya Kadıköy Sound 90'lı yılların başında çıkmış bir kavram. Hani Kadıköylü üreten insanların, aslında müzisyenlerin, daha çok müzisyenleri kapsıyordu. Daha sonra kapsam genişledi. İşte yazarlar, şairler, edebiyatçılar hepsini bir araya getiren bir kavram oldu. Yani insanlar kavram olarak bu ismi sevdiler, benimsediler. Aslında içini doldurmak da insanlara düştü tabii ki. Aslında bir nevi Kadıköy hayat tarzı diyebiliriz. Hani sadece müzik değil, Kadıköy'ün hayat tarzını içeren bir kavram oldu. Öylece de kaldı. Aslında iyi de oldu. Hani bir Manchester Sound, Seattle Sound'lar vardır. Yani öyle bir sound'tan çok bir hayat tarzı. O Kadıköy'ün işte özgür havası, ne bileyim, böyle ilerici yapısı, her şey onun içindedir, dahidir. Sound nedir biliyor musun? Sound kültürdür. Şayet Kadıköy Sound diye bir sound'dan bahsediliyorsa bu Kadıköy'ün belirli bir kesiminin, belirli bir zeka oranının, belirli bir okuma geçmişi, okumayı burada çok fazla anlamda kullanıyorum. Ya belirli bir tebaanın, bir çizginin üstünün yarattığı aslında gelenek diye adlandırabileceğimiz, yani var olduğu dönemden öncesini komple kapsayan ve amacı kendisiyle birlikte geçmişi ileriye devretmek olan şeydir sound. Sound bir gelenektir. Kadıköy'de gelenek var mıdır? Gelenek vardır. Bu sound'un sesle bir ilgisi var mıdır? Yoktur. Az önce açıkladım. Yani ben de aslında Kadıköy Sound yok. Hani müzikal anlamda, salt müzikal anlamda bir birliktelik bulmak zor diyebilirim. Ama toptan da bir Kadıköy ruhu, yani sound'u demeyelim ama bir Kadıköy ruhu, müzik yapma gerekçesi, sebebi yoktur diyemem. Yani ortak bir payda olduğunu düşünenlerdenim aslında. Ya şimdi bu Kadıköy Sound bir tür üst kimlik gibi bir şey, yani bir ses benzerliği de, yani bu grupların bulunduğu yerlerin, toplandığı mekanların benzerliği, üstüne gidik yani şey, aktif olarak tabii anlamsız, yani çok büyük bir anlamı yok. Ama yine de yani bunca zaman sonra, yani işte bunun üstünden, olayların üstünden 20-30 sene geçtikten sonra bile hala birileri bu Kadıköy Sound neymiş, kimmiş, bilmem ne gibi konuşmalar yapıyorsa demek ki yani bir ortada dönen bir kavram vardı. 90'lı yılların özelliği şuydu. Yani Kadıköy odaklı olmasından ziyade 90'lı yılların müzikal anlamda şöyle bir durumu vardı. Müziğe ulaşmak şimdiki olduğundan çok daha zordu. Mektup yazarak yurt dışından plaklar gelirdi. Ve bu plaklar bir şekilde kasete çoğaltılır ve insanlar arasında paylaşılırdı. Ve müzik de bütün gençleri bir arada toplayan bir kavramdı. Ortak müzik zevklerine ait olan insanlar, gençler bu bir araya gelmeleri için de çok önemli bir sebep oluşturmuştu müzik. Ulaşılması çok zor olan müziğe ulaşabilen insanlar
başlıca Zihni abiyi saymak gerekir. Zihni abi Teşvikiye'de tezgah açarken oradan Akmar Pasajı'nda Zihni müziği açarak bu gençleri bir araya toplayan unsurlardan birisi haline geldi. Dolayısıyla Akmar Pasajı o anlamda çok önemli bir birleşme noktası oldu. Şimdi gençler kültür karmaşası yaşıyorlar. Darbeden yeni çıkmış bir Türkiye, ekonomik anlamda karman çorman bir durum. Bugün olduğu gibi o zamanlarda siyasi olarak çok ciddi sorunlar yine vardı. Hani bugünkü kadar olmasa bile, hani böyle Tayyip'in faşizan yönetimi kadar olmasa bile, ama yine de benzer sıkıntılar yaşanıyordu. Köşedeki ceset, kim öldürdü seni? Kim koydu böyle delik deşik etti? Hey! Aha, yeah, yeah, yeah. Senin de katilin belli ki mafya. Mafyaya dokunma, arkasındaki devlet. Baba, yeah, yeah, yeah. Katilin adı yok, zaten hiç olmadı. Katil içimizde, neden bulunamadı? Katilin adı yok. Katilin adı yok, zaten hiç olmadı. Katil içimizde, neden bulunamadı? Katilin adı yok. Yani öyle çok ortak bir noktası olduğunu düşünmüyorum o dönem. Hani şimdi metal müzik dediğiniz zaman aslında bu işin çıkışı hep yurt dışı olduğu için Türkiye'deki gruplarda hani oradakilerin bir benzerleri veya aynı tarzda müzik yapanları olmuştu diyebiliriz. Hani yurt dışında hangi tarz death metal varsa Türkiye'de de aynı yakın tarzda death metal vardı. Veya ne bileyim Diken çıkmıştı. Wasp benzeri müzik yapıyorlardı. Hani o şekilde. Ya nerede kardeşim o zaman plak, milak, bilmem ne diyorsun sen? Barış Manço Adana'da konsere gidiyor. Barış Manço'yu Adana'da yere yatırdılar, saçlarını kestiler. Bağdat Caddesi'nde benim arkadaş Londra'dan geliyor. Yani öyle illa bir tavrı yoktu ama mesela hani Kadıköy'den çıkması dersen onun sebebi de hani Zihni, Hammer, Atlantis üçümüzün yan yana dükkanı olması. Hani mesela anlaşma yapmak isteyen grupların üçümüze de uğraması, hangisiyle şartlarda anlaşırlarsa onunla anlaşması veya firmanın hangisini tercih etmesine göre oradan çıkıyordu. Ya Akmar Pasajı aslında ufak bir pasajdır. Yani her şehirde olan pasajlardan bir tanesi işte. Yani her ilçede olan. Ya onun özelliği yani ilk müzik dükkanları başladı. İşte Zihni geldi. Plak dükkanları açıldı. Toplanan kafeler vardı işte. Çay ocakları vardı. İnsanlar hep orada toplanırdı. Yani müzisyenler orada toplanırdı. İşte sonra tişört mağazaları açıldı. İşte sahaf çoktu. Hani biz de hep plaklarımızı oradan almışızdır. Yani o sahaflardan beslendik. Bizi çok besledi. Yani plak olarak, kitap olarak. Dolayısıyla bir zamanlar yaşam orada geçiyordu tabii ki. Yani insanlar şehir dışından konsere gelir. Orada kalırlar. İşte herkes evini açar. Orada büyük bir dayanışma havası vardı. Yani o özelliği de aslında belki hani Gezi Parkı'nın ilk minimalize haliyle diyebiliriz belki de Akmar için. Dayanışma açısından, üretim açısından. Özellikle edebiyatla ilgileniyorsam, Türkçe müziğe baktığımız zaman sözleri en kuvvetli olan taraf Cenk Taner oldu, Kesme Şeker oldu ama bakınca şimdi hani bir 90'lar nesli var, 90'ların Kadıköy jenerasyonu var. Ben o jenerasyona yetişemedim çünkü 92 doğumluyum. Ben 15-16 yaşımda Kadıköy'e gelmeye başladım. O zamanlarda çok da o jenerasyondan kalan bir şey yoktu aslında. Ama sonrasında işte grubu kurarak, grubun ismiyle isim duyurarak, Cenk abiye gidip konuşarak, konserlerine sürekli müdavim gibi gide gele bir şekilde tanıştık kendisiyle. O şekilde bir bağlantı kurduk.
hayata karşı mütemadiyen sustum. Şimdi bir şey sordum, cevap vermemektesin. Şöyle bakalım, gel bakalım. İşte abi bu Kadıköy Sound'da öyle birkaç o dönemin basılmasının şeyini biz biraz gazladık. Fakat işte kendisi burada, yüzü burada, müzisyenler, menajerler dediğim gibi yani o işin hani bu ekmek getirecek kısmını pek anlamadılar. Yani hepimizin kendi idealleri vardı. Kafalarında şeylerimiz vardı. Yani sokakta yan yanaydık ama yani Cenk Taner sahneye çıktığı zaman da başka bir adamdı yani. O bizi yanına sahneye almadı. Yani o benim gösterim şeyindeydi. O kendisini yaptı. O yüzden hani Kadıköy Sound şeyi böyle hani öyle çok büyük bir konserlere şuraya buraya hani afişe olmadı. Herkes böyle kulaktan kulağa yapıldı. Bu bir Kadıköy Sound adı altında mesela bir konserler yapılsaydı her şey daha mı farklı olurdu bilmiyorum yani. Farklı olmama ihtimali var. Yani daha böyle bir geniş bir şemsiye altına girmek gibi. Ya tabii ki bu insanlar zaten arkadaşlardı. Birincisi çok fazla insandan bahsedemiyoruz zaten. Yani sonuç itibariyle birbirlerini zaten tanıyan, hatta birçoğu sıkı sıkı ya birbirini tanıyan insanlardan bahsediyoruz. Ama elbette her şeyde, her dönemde olduğu gibi bu insanların da arasında çekişmeler vardı, çatışmalar vardı. Hani müzik tarihinde şeydir zaten, çok klasik hikayelerdir. Bilmem kim bize zilini vermedi, öbürü davulunun altosunu vermedi. İşte benim gitarın teli koptu da işte bilmem kim grubundan gitar istedim ama onlar bize gitarını vermedi. Bunlar müzik tarihinde baki hikayelerdir ve keyifli hikayelerdir. Aynı şekilde şunu ilk önce aslında biz yaptık, bunu da ilk önce aslında biz çaldık diye tonlarca güzel hikayeler vardır. İnsanlar yaş eşiğini aştıktan sonra egoları biraz, yani götleri biraz kıllandıktan sonra, o kıllar beyazlamaya başladıktan sonra bu tip kavgaları genelde bir kenara bırakıp bunların ne kadar güzel şeyler olduğuna dair hemfikir olurlar. 65 Amerikan ve fabrikalar, esas kıza bunlar yetmedi. Bülbül ses beni fena nakapt etti. Esas kız beni terk etti. Bana kaldı 65 Amerikan ve sinema. 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 Biz Akbar'a 92 yılının Mayıs ayında geldik. Biz geldiğimizde burası izbe bir pasajdı. Pasajda boş dükkanlar vardı. Çok hareketli değildi. Pentagram vardı müzik dükkanı olarak. Biz de Laterna diye bir müzik dükkanını devralmıştık. Biz buraya geldiğimiz zaman ben sokakta 5 yıl bu işi yaptım ve pek bilinmeyen alternatif rock grupları ağırlıklı bir arşivle geldim buraya. Vitrine arşivdeki CD'lerin kapaklarını astım. Çoğu insan, yani eminim oradaki grupların %80'ini falan bilmiyordu yani ben pasaja geldiğimde falan. Ama tam o dönemlere biraz denk geldi. MTV Türkiye'ye geldi. Ve dünyada işte Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden gibi gruplar patlama yaptı. Yani onların o tarz müziğin yükselmesinin Türkiye'ye etkileri de oldu.
işte burada hardcore, punk, alternatif rock grupları kurulmaya başladı, albümler çıkmaya başladı. 2000'lere kadar falan bu sürdü. Yani 2000'lerde kesilmesinin nedeni de prodüksiyonlardan küçük firmaların para kazanamaması oldu. Yani CD satışları çok azaldı. İşte korsan CD'ler çok arttı. MP3 çıktı. Dijital müzik, fiziki satışları çok azalttığı için biz dahil birçok firma prodüksiyon yapmakta zorlandı. Ya bıraktılar ya da yapmadılar yani. Dediğim gibi o 80 sonrası politik baskıdan yılmış olan insanların bir dışa vurumu açıkçası fanzinler. Medya aynı bugün olduğu gibi o gün de zaten bok gibiydi. Hiçbir zaman doğruları yazmıyordu ve hiçbir zaman da okunacak bir şey bulunamıyordu. Fanzinler de bunlara alternatif oluşturan aslında yayın organlarıydı. Bana kalırsa kimin lafıydı hatırlamıyorum ama çok doğru bir laftır. Fanzinlerin %90'ı çöptür ama %10'u da ölmeye değecek kadar değerlidir diye birisinin bir lafı vardır. Doğru bir laf. Punk kültürü ve fanzin kültürü tabii ki hep bir arada yürüyen iki kültür. Yani alt kültürün unsurları. Yani bunun yanında hip hop da var tabii, hardcore da var. Heavy metal de var, black metal de var. Yani bütün alt kültür kendi yayınını bir şekilde dahil etmeye çalışıyor. İşte 90'larda başladı her şey. Aslında bu Akmar Pasajı odaklı bir başlangıç oldu. Fanzinler, işte dergiler, müzik dergileri, rock dergileri, edebiyat fanzinleri, işte müzik grupları keza, işte genç şairler. Topluca bir hareket başladı 90'larda. Ya bu da çok yayıldı. İşte önce İstanbul, sonra işte Marmara. Dolayısıyla yani üretim odaklı bir yerdir Kadıköy. Yani o yüzden de çok örnek ilçelerden biri. Belki de Türkiye'de ilk de o zaman. Daha sonra işte dediğim gibi sıçradı olay ve yayıldı, büyüdü. O fanzinlere çıkanlar daha sonra işte ciddi dergilerin başına geçtiler. Ya da o genç müzisyenler işte daha sonra ciddi müzik grupları oldu hepsi. Dolayısıyla bir hareketti burada başlayan. Yani bir de toplu yapılan bir hareket bu. Yani herkes birbirine destekledi, herkes birbirine destek attı. Ve dolayısıyla o dayanışma kültürü diyelim, hani 90'ların dayanışma kültürü burada çok fazladır. Yani evlerde toplanırdı. O zaman işte böyle kafeler, barlar falan da çok azdı. Evlerde toplanırdı, işte müzik dinlenilir, konuşulur. Yani hep ama üretim üzerine bir iş dönerdi burada. Dolayısıyla o konuda yani örnektir. Hani Kadıköy Sound da budur aslında. Turgaycığım ne diyorsun bu konuda, fikirlerini alalım babında. Muratcığım sen ne dersin peki, genç fikirlere açığız pek tabii. Benim de adım Ömür diyor vereyim, bu aletin adı da Çağlama. Hariçten gazelciler adımız kalsın aklınızın bir kenarında.